Seni gerçekten yenen şey, düşmanların değil, rakiplerin değil, sosyal medya hesabındaki o engellediğin kişi de değil. Seni gerçekten yenen şey, kendi içinde ezildiğin sessiz anlar. Geceleri gözlerini açıp nefes almakta zorlandığın yalnızlığın ağırlığı ve en çok da kendine "ben bunu başaramam" dediğin her an. Abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı sakın unutma sevgili dostum. Çünkü bu videoda seni başka bir dünyaya davet ediyorum. Farklı düşünmeye, kendini yeniden tanıtmaya, zayıflıklarını silah yapmaya. Burada Nietzsche'nin saklı hazinesini açacağız. Üst insan. Hayır, bu bir süper kahraman değil. Bir kimlik değil, bir hal, bir dönüşüm. Bu videonun sonunda anlayacaksın ki asıl savaşın dışarıda değil, içeride olduğunu. Ve bu savaşı kazananlar tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır. Hazır mısın? O zaman gel. Kendini sınırlayan her şeyi bir kenara bırakıp içindeki yeni varoluşa adım atalım. Bir çocuk düşün. Karanlıkta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda o karanlığı anlamaya çalışıyor. Sıcaklık yok ama hala ellerini bir araya getirip ısıtmaya çalışıyor. Kırılıyor ama yine de doğruluyor. Sen de öylesin aslında. Her gün bir yerinden kırılıp yeniden dikiliyorsun. Ama bunu yaparken hep kendini suçlamıyor musun? Neden bu kadar çaresizim diye soruyorsun. Neden bu kadar korkakım diyorsun. Ve sonra da kendini bastırmaya çalışıyorsun. Ama ya, bu zayıflıkların aslında seni tanıyan tek şeyse, ya onlar senin en büyük silahınsa. Nietzsche'nin en çarpıcı sözlerinden biri burada hayat bulur. Beni ne yok edemezse beni güçlendirir. Bu cümle sadece cesaret verici bir atasözü değil, bu bir savaş stratejisi. Hayatın her alanında işe yarayan bir dönüşüm formülü. Acı mı duyduğun? Onu hisset. Kaçma. O acının nereden geldiğini öğren. Belki geçmişin senden haber veriyor. Belki içinde bir kapı açılmak üzere. Korku mu kaplıyor seni? Korkuya karşı savaşmak yerine onunla tanış. Kendini boğmaya çalışacağı anda sen ona bir isim ver. Bu korku benim güvende olmaya çalıştığım halim. Şimdi bak, bir tehdit olan şey anlam kazandı. Hatta bir koruma mekanizmasına dönüştü. Gördün mü nasıl çalışıyor? Zayıflıklarını bastırmak yerine kabul ettiğinde içinde başka bir kapı açılıyor. Artık seni ezemeyen, seni şekillendiren kapılar. Bazı insanlar zaferlerini başkalarına göstermek için mücadele eder. Ama gerçek güçlü olan kendi içindeki savaşları kazanan kişidir. Zira dışarıda kazanılan her zafer geçicidir. Ama içsel zafer kalıcıdır. Bunu bir metaforla anlatayım istersen, bir volkana benziyorsun. İçinde lavlar kaynıyor. Ama bu lavlar seni yok etmiyor, seni yeniden şekillendiriyor. Volkan ne kadar çok patlarsa, dünya o kadar yeni topraklar kazanır. İşte senin zayıflıkların da böyle. Onlar seni yok etmeye çalışan şey değil, seni yeniden oluşturan enerji. Bu videonun sonunda fark edeceksin ki, gerçek gücün kaynağı hiçbir zaman mükemmel olmak değil, parça parça kırıldığında bile yeni bir bütüne ulaşmaktır. Hazırsan bir sonraki adıma geçelim. Bu kez sadece içsel çatışmayı değil, iradeyle yapılan devrimi konuşacağız. Çünkü artık sadece dayanmak değil, özgürce seçmek ve yönlendirmek zamanı geldi. Bir zamanlar efsanelerde dolaşan bir kuş vardı, Phoenix. Hatırlamadıysan, anka kuşu. Gökyüzünde kanat çırparken gözlerini hep güneşe dikmişti. Ama asıl büyüklüğü yok oluşunda gizliydi. Kendini yakıp küle dönüşürdü. Ve o küllerden tekrar doğardı. Sen de ona benziyorsun aslında. Hayır, yanmak istemezsin. Kimse istemez. Ama bazen yanmak, yeniden doğmanın tek yoludur. Toplum sana nasıl düşünmen gerektiğini öğretti, ne hissetmen gerektiğini belirtti, hatta ne kadar başarılı olabileceğini bile sınırladı. Bu mümkün değil dediler. Sen bunu başaramazsın dediler. Ve sen belki bir noktada onlara inandın. Ama işte şimdi buradasın. İçinde bir kıvılcım var. Sessiz ama güçlü. Belki küçük bir soru gibi başladı. Acaba gerçekten öyle miyim? Ya da acaba başka bir versiyon da olabilir miyim? Nietzsche bize der ki, gerçek özgürlük kuralları reddetmekte değil, kendi yasalarını yazmaya karar vermektedir. Bu özgür iradedir. Senin en büyük silahındır. Çünkü artık başkalarının yazdığı senaryoya bağlı değilsin. Artık oyuncu değil, senaryoyu yazan sensin. Ama bu kolay bir yol değil. Özgürlük korkunç derecede yüklüdür. Her şeyi yapabilmek, her şeye sorumluluk taşımak demektir. Kolay olan, başkalarının düşündüğüne uymaktır.
Zor olan ise kendi aklına güvenip seçmektir. Peki sen kendine hangi kuralları yazdın? Değer sistemin nedir? Seni yönlendiren şeyler gerçekten sen misin? Yoksa sadece başkalarının senin için tanımladığı normlar mı? Bazı insanlar yaşları boyunca başkalarının değerlerini taşıyarak yaşar. Bir kılık değiştirme sanatında mahir olurlar. Fakat içinde hiçbir zaman tam hissedemezler kendilerini. Çünkü gerçek kimlikleri bir kenara itilmiştir. İşte burada devreye özgür irade girer. Senin seçimini yapma gücün. Seni şekillendiren her şeyi reddetmeden onların üzerinde durup sorgulama cesareti. Senin yeni doğuşun eski inançlarının küllerinden başlar. O korkuların, o engellerin üzerinden atlayarak değil, onları parçalayıp yeniden yazarak başlar. Senin değerlerin neler? Senin özgürlüğünü nasıl tanımlarsın? Hangi yasalar seni sınırlıyor? Ve en önemlisi, hangi yasaları sen yazmak istersin? Bu bölümde seni yalnızca düşündürmekle kalmak istemiyorum. Senin bu düşünceyi hayatına taşımanı istiyorum. Her sabah uyandığında kendine şu soruyu sormana yardımcı olmak istiyorum. Bugün başkalarının beklentileriyle mi, kendi yolumla mı yürümeliyim? Çünkü senin özgür iraden senin en güçlü devrimindir. Ve bu devrim sessizce başlar. Bir tercihle, bir fark edişle, bir kabulle. Şimdi seni bir sonraki aşamaya davet ediyorum. Burada yalnızca yıkılan değil, yeniden inşa edileni konuşacağız. Çünkü artık sadece düşüncelerini değiştirmek değil, hayatını bir sanat eseri haline getirmek zamanı geldi. Şimdi de hayata sanat gözüyle bakmayı, yaşamı bir eser haline getirmeyi konuşacağız. İstersen hemen başlayalım. Bir ressam düşün. Tuvaline bakıyor, boş. Ama o boşlukta henüz görünmeyen her şeyi görebiliyor. Renkleri seçiyor, fırçasını kaldırıyor ve ilk darbeyi indiriyor. O tek çizgiyle başlıyor her şey. Yeni bir dünya, yeni bir hikaye. Sen de aynı şekilde başlayabilirsin. Hayatının tuvaline bakıp henüz görünmeyeni görebilirsin. Henüz yaşanmamış olanı hayal edebilirsin. Nietzsche der ki, yaşamı aşmak, onu anlamlandırmakla başlar. Ama bu sadece şiirsel bir söz değil, bu günlük bir savaş. Her sabah uyanıp başkalarının senin için yazdığı hikayeden kendi çizginle çıkabilmek. Üst insan olmak ne demektir? Sadece güçlü olmak değil, hayatı bir eser haline getirmek demektir. Her kararında bir ustalık, her davranışında bir bilinç, her gününde bir adım daha ileri. Senin trajedin bile senin için bir sahne olabilir. Zorluklar seni ezmesin, senin üzerinde dans ettiğin notalar olsun. Kendini bastırmaktansa içindekilere yer aç. Onları reddetmek yerine onlardan yeni bir şey yarat. Bunu yapmanın yolu nedir? Günlük seçimler. Küçük ama tutarlı adımlar. Sabah kalktığında farkında olmadan bile seçiyorsun. Uyumaya mı devam edeceksin, yoksa doğrulacak mısın? Korkuya mı sarılacaksın, yoksa cesaretle mi ilerleyeceksin? Eski yaraları tekrar canlandırıp mı oturacaksın, yoksa bugün başka bir hikaye yazacak mısın? Hayat aslında bir koleksiyon gibidir. Seçimlerin toplamı. Senin hangi seçimleri tercih ettiğin seni şekillendirir. Bazı insanlar yaşam boyu pasif seyirci gibi yaşar. Kendilerine sunulanı alır, itiraz etmez. Belki bazen şikayet ederler ama asla dönemezler. Ama sen farklı olabilirsin. Senin hayatı bir sanat eseri yapman mümkün. Çünkü sanat, kaostan anlam yaratmaktır. Ve senin içindeki kaos, gerçek anlamda bir şanstır. Bir örnek vereyim istersen. Düşün ki geçmişinde bir travma var. Bir reddediliş, bir kayıp, bir yıkılış. Peki ya bunu bir yük olarak değil, bir öğretmen olarak görseydin? Ya her acı seni daha derine çekip daha gerçek bir bilinç kazandırıyorsa? Sanatçı gibi düşünebilir misin? Acını fırça yapabilir misin? Karanlığı rengin yapabilir misin? Ressam tuvale bakar da şöyle der: bu boşluk değil, bu potansiyel. Sen de kendi yaşamına öyle bakabilirsin. Bugün başlarsan, yarın çoktan unuttuğun küçük bir karar, yıllar sonra seni başka bir insana dönüştürebilir. Bu videoda seni yalnızca bilgilendirmekle kalmıyoruz. Seni eyleme çağırıyoruz. Artık pasif izleyici olmaktan çıktıysan, şimdi sıra senin seçimini yapmanda. Yarın sabah uyanıp da kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Bugün, hayatımda hangi küçük detayı değiştirebilirim? Belki sabah kahveni içmeden önce nefes almak, belki birine gülümsemek, belki de kendi iç sesine kulak vermek. Çünkü en küçük seçimler bile büyük bir tabloya dönüşebilir. Bir sonraki bölüme geçmeden önce şunu bilmeni istiyorum. Senin hayatın zaten bir sanat eseri. Sadece farkındasın artık.
Ve bu farkındalık yeni bir resmin başlangıcı olabilir. Bugüne kadar öğrendiklerin sadece bilgi değil. Aslında bir kapı, geçmişin sana çizdiği sınırların ötesine geçmeni sağlayan bir anahtar. Nietzsche'nin üst insan fikri sana bir kimlik sunmaz. Senin halini tanımlar. Senin kendinden öncekini aşmanı, kendi trajedinle dans etmeyi öğrenmeni ve her düşüşünde doğrulmayı seçmeni ister. Artık sorduğun sorular değişti. Ben kimsen değil, ben neye dönüşebilirim oldu. Geçmişin seni şekillendirdi. Evet, ama seni sınırlamak zorunda değil. Zincir olabilecek şeyleri kendi kanatların yapabilirsin. Her acı senin derinleşmeni sağladı. Her kırılma seni daha gerçek hale getirdi. Her tercih seni bugünkü senden bir adım öteye taşıdı ve şimdi buradasın. Daha bilinçli, daha farkında ve en önemlisi daha özgür. Üst insan olmak, süper bir insan olmak demek değil. Hayır. Gerçek anlamda insan olmayı başarmak demektir. İçindeki çelişkileri kabullenmek, zayıflıklarını silah haline getirmek ve her gün yeni bir seçimle ilerlemek. Bu videoda sana bir dünya açıldı ama o dünya dışarıda değil, içinde. Ve artık onu görmeye başladın. Belki bazı anlarda hala kuşkulanacaksın. Belki bazı sabahlar doğrulmak istemeyeceksin. Belki geçmişin tekrar omuzuna dokunacak. Ama işte o anlarda hatırla, senin en güçlü hali, bugünkü senin üstünde duran sensin. O sen henüz tam olarak doğmadı belki. Ama içindeki kıvılcım var. Ve bu kıvılcımı söndürmeye çalışan hiçbir şey, senin iradenin karşısında duramayacak. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Bir söz değil, bir çağrışım, bir hatırlatma. Sen buradasın çünkü değişim senin içinde. Başka biri değil, tam da sen ve artık bunu biliyorsun. Bu videoyu izleyen herkes gibi sen de rastgele burada değilsin. Senin geçmişin, senin savaşın, senin zaferin vardı. Ve senin önünde hala başka bir zafer bekliyor. Unutma, üst insan bir hede değildir, bir gelişimdir. Senin her gün kendini yeniden inşa etme cesaretindir. Artık yalnız değilsin. Bu düşünce evreninde bir yerin var. Ve burada senin gibi düşünen, senin gibi hisseden, senin gibi savaşan başka insanlar da var. Bu yüzden sana son bir çağrıda bulunuyorum. Bugün yeni bir kararla çık yola. Kendini sınırlayan her şeyi bir kenara bırak. Ve unutma ki, senin en güçlü hali sadece senin değil, dünyanın da ihtiyacı olan sensin. Sen bu videoyu izlemeye başladığında sadece bir başlıkla karşılaşmadın veya sıradan bir videoyla. Aslına bakarsan kendini yeniden tanıma yolculuğuna adım attın. Bu düşünceler artık sadece Nietzsche'nin sözleri değil. Onlar senin içinde yankılanan sesler haline geldi. Ve şimdi bir şey değişti. Belki küçük bir farkındalık, belki büyük bir karar. Ama her dönüşüm öyle başlar. İlk ışık gibi. Gözle görünmeyen ama içeride hissedilen bir kıvılcım gibi. Şimdi yorumlara yaz, bu video beni şu şekilde değiştirdi veya bugün hangi küçük kararı aldım gibi. Paylaşmayı unutma. Çünkü bu fikirler yalnızca seninle bitmemeli. Belki bir arkadaşın da bu düşünceye ihtiyacı vardı. Abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculuk tek bir videoyla sınırlı değil. Burada, bu kanalda her zaman senin gibi düşünen insanlar var. Senin gibi savaşanlar, senin gibi doğanlar. Unutma, üst insan bir kimlik değil, bir hal ve o hali yaşaman için artık başka bir adımı atman yeterli. Gökyüzünde uçan her kuş önce kalkış yapmıştır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.